Yaklaşık 10 milyon mülteci var arkadaşlar şu an Türkiye'de. 10 milyon. Açıklanmıyor bu resmi olarak. 3-4 milyon deniliyor. Yok öyle bir şey. 10 milyon. Ülke nüfusunun yaklaşık 8'de biri şu anda göçmen. 10 yıl sonra ülkenin nüfus yapısı değişecek. 20 milyon olacaklar bunlar. İşsizlik almış başını gidiyor arkadaşlar. Şu an Türkiye'de yaklaşık 17 milyon işsiz var. 17 milyon. Zaten hani anlatmama gerek yok. Döviz yükseldi. Euro 11 liraya geçti. Dolar 10 liraya koşuyor. İnsanların ceplerindeki paraların satın alma gücü kalmadı. Buna rağmen 10 milyon göçmen mülteci. Avrupa Birliği de yalandan Türkiye'nin ağzına bir parça bal sürüyor. Diyor ki al sana 3,5 milyar euro, yok pardon 4 milyar euro, geçtiğimiz günlerde Merkel Türkiye'ye veda ziyaretinde bulunduğunda açıklamıştı. Türkiye yaklaşık 50-60 milyar dolar para harcadı bu göçmenlere. Parayla da bitmiyor ki. Parayla da bitmiyor. 10 yıl sonra ülkenin nüfusu değişecek. Söze gelince Avrupa Birliği Türkiye çok iyi yapıyor bu konuda, biz tebrik ediyoruz falan. Devamı var mı? Tebriğe falan milletin ihtiyacı yok kardeşim. Milletin cebinde para yok. Karnını zor doyuruyor. Kalkıyorsun tebrik ediyorsun. Türkiye'nin yapacağı belli arkadaşlar. Bu kadar insanı zaten Türkiye'nin ekonomik kapasitesi kaldıramaz. Sosyoloji, psikolojisi kaldıramaz zaten. İnsanlar tepkili. Hani konuşuyoruz burada. Türkiye'den beni izleyenler ne demek istediğimi daha iyi anlıyor. Bizim gençlerimiz diyorlar ki işsiz. Ben Suriyeli'ye, Iraklı'ya, İranlı'ya niye iş vereyim diyor. Haksız mı bu insanlar? Şimdi Türkiye'nin yapması gereken çok basit. Türkiye kapıları açacak. Diyecek ki bu insanlar Türkiye'de durmak istemiyorlar ki gerçek zaten. Bu insanların amacı Türkiye'ye kalmak ya da Türkiye'den bir şekilde burada yaşamak, Türkiye'de yaşamak değil ki. Bunların amacı Avrupa'ya gitmek. Avrupa'ya gelecek. Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın zengin ülkelerine gelmek istiyorlar. Diyecek ki Türkiye kapıları açtı. Kardeşim diyecek. Bu insanları Türkiye istemiyorlar. Bunlar Avrupa'ya gelmek istiyorlar. Hangi birini durduralım diyecek. 10 milyon insan. Ondan sonra günde 100 bin kişi Yunan sınırına gitsin bakayım ne oluyor. Ben Yunanistan'ı görürüm o zaman. Ya ateş ederek öldürmeye çalışsalar 100 bin adamı öldürmeye ne silah yeter, ne asker yeter, ne bomba yeter kardeşim. Bu kadar basit. Türkiye açacak, hadi bakalım diyecek. Arkalarından su dökmeyecek ki geriye gelmesinler. Bizim suçumuz, günahımız ne diyecek kardeşim Türkiye? Biz dünyanın göçmen oteli miyiz diyecek. Bu kadar basit. Masaya yumruğunu vuracak. Göçmen politikasını değiştirecek arkadaşlar. Başka yolu yok bu işin. 10 milyon insan, Yunanistan nüfusu kadar insan göçmen Türkiye'de ya. Belçika nüfusu kadar, Avusturya nüfusu kadar göçmen Türkiye'de arkadaşlar. 10 milyon. Avrupa Birliği de 4,5 milyar euro vermiş. Al, paranı da al. Göçmenini de al. Ananı da al. Ne varsa al diyeceksin buna. Yapacak başka bir şey yok. Yani bu göçmenlerle Türkiye'de insanların artık dayanacak gücü falan kalmadı. Türkiye açacak kapıları. Ne kadar göçmen, mülteci varsa Avrupa'ya gönderecek. Arkasından suyu dökmeyecek. Geri gelmesinler. Bu kadar basit. Sokaklar, caddeler, her yer arkadaşlar. Bizde zaten 17 milyon işsiz var Türkiye'de. Bu insanlara iş bulamıyorlar. Bir de göçmenlere mi iş bulacaklar? Devlet aslında kendi ayağına sıkıyor. Ya devlet kendi vatandaşına iş bulamazken göçmenine nasıl iş bulacak ya? Devlet işini zorlaştırıyor. Bak anlatıyorum, formül bu. Başka formül yok. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinin formülü de bu. Açacak kapıları, hadi bakalım diyecek bunları. Avrupa Birliği koşarak. Merkel emekli olmaktan vazgeçer. Bak vallahi Merkel ben emekli olmuyorum der. Aman Türkiye'ye canım diyecek, ciğerim diyecek. Gel sana vize serbestliği verelim. İleriki zamanda seni Avrupa Birliği'ne üye yapalım diyecek. Bak başka formül yok. Bu yol açılacak. Çekeceksin polisini, askerini sınırdan. Hadi bakalım diyeceksin. Hadi Meriç Nehri'nden Yunanistan'a. İlk hedef Yunanistan, ondan sonra Almanya. Almanya'da diyeceksin ki bu gazetede birkaç tane haber çıkacak. Diyecekler ki kardeşim Türkiye kapıları açtı. Ondan sonra akın akın insanlar gider zaten. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sonra sen sağ ben selamet. Formül bu. Çıkış yolu bu. Euro'yu düşürmek mi istiyorsun? Al sana 10 milyon göçmen paket. Ekonomiyi düzeltmek mi istiyorsun? Al sana 10 milyon göçmen. Hadi bakalım diyeceksin. Bu kadar. Bakmayın arkadaşlar, hani bu iş dalga falan değil. Ben dalga geçmiyorum.
Türkiye'nin başka ekonomisinin düzelme şansı yok. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne bundan başka girme şansı da yok. Zaten almayacaklar. 60 yıldır kapıda oyalıyorlar bizi. Çocuk oyalar gibi ağzımıza bir tane sakız vermişler. Onunla kandırıyorlar bizi. Başka bir şey yok. 16 yıl Merkel iktidarda kaldı. Ne yaptı Türkiye ile ilgili? Soruyorum size. Ne yaptı? 50 tane yasa getirdiler. Hepsini meclisten geçirdi Türkiye. Yine biz dediler şunları da istiyoruz dediler. Terör örgütü PKK'ya yaltaklık yapıyorlar. Ev sahipliği yapıyorlar. Silah veriyorlar. Her türlü hokkabazlığı yapıyorlar. Bu adamlar seni Avrupa Birliği'ne alır mı ya? Alır mı arkadaşlar? Lütfen bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Videonun altında bundan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Yani ben mi yanlış düşünüyorum? Al sana göçmen 10 milyon. Kapıdan göndereceksin. Yanlarına yemeğini suyunu da koyacaksın. Yolda aç kalmasınlar. Çünkü Yunanistan'a girer girmez işkence var. İşkence yapıyorlar. Hani mülteci hakları? Hani demokrasi? Bütün sınırlarda, Avrupa'nın sınırlarında bu gariban insanlara yapmadıkları zulmü bırakmıyorlar. Ya Yunanistan'da mülteci kampı var. Morinyo kampı diye bir kamp. Bu kampta bebekler farelerle yatıyor. Bunları biliyor musunuz? Hani demokrasi? Hani insan hakları? Hokkabazlar. Lafa gelince Türkiye şöyle, Türkler böyle, yok bilmem ne öyle. Başınıza Türkiye kadar, Türkler kadar taş düşsün. Siz Türkiye'nin yaptığının onda birini yapamazsınız be. İnsanları köle gibi çalıştırıyorsunuz ülkelerinizde. 68 yaşında emekliliği tartışıyorsunuz utanmadan. 68 yaşında emeklilik mi olur? Siz köle mi sanıyorsunuz? 20 yaşında çalışma hayatına başlayan biri 48 yıl boyunca çalışacak. İnsanlık mı bu? Böyle bir şey olabilir mi ya? Demokrasiymiş, insan haklarıymış. Böyle insan hakkı mı olur? İşte bu göçmenleri Türkiye kapıyı açınca olay bitecek arkadaşlar. Bak başka formül yok. Başka yöntem yok. Hiçbir şey yok. Bitti. Askeri çekeceksin sınırdan. Gelin kardeşim diyeceksin. Gir kışlaya. Hadi bakalım göçmen ne kadar varsa. Bu hatırlıyor musunuz? 33 askerimiz şehit edilmişti Suriye'de. O gece bir açıklama yapıldı. Dediler ki açık kapı politikası uyguluyoruz biz. Akın akın insanlar Edirne'ye, bütün sınır karayolları vesaireler hepsi göçmenlerle doldu. Hatırlıyor musunuz? Yapılması gereken bu arkadaşlar. Bunlar bundan anlıyor. Zaten Türkiye'nin arkadaşlar 10 milyon insana bakacak bir ekonomik gücü yok. Yok. Kendi insanları işsiz. Ya kardeşim euro 11 lira olmuş. Adamın aldığı parayla geçinmesi zaten mucize. Asgari ücret 2825 lira. 280 euro bile yapmıyor. Adam nasıl geçinecek bunda? İş yok. Bir de bakıyorsun göçmen. Göçmen de kardeşim bu ırkçılık değil. Sakın beni yanlış anlamayın. Şimdi bazıları der ki biz de Almanya'da göçmen. Ya kardeşim Almanya senin kara kaşına, kara gözüne mi meraklı? Adamın iş var, para var. İşine yarıyorsun adamın. Türkiye'de iş yok diyoruz kardeşim. Sakın ha videoların altına yazıyorlar. İşte biz de buradayız. Ya kardeşim bir şey söylemiyorum ki ben. Sen Almanın işine yarıyorsun. Parayı kazandırıyorsun. Ülkeyi kalkındırıyorsun. Kardeşim Türkiye'deki göçmenlerin zarardan başka bir şey yok ki. Anlatıyorum. 17 milyon işsiz var. Neredeyse her evde bir tane işsiz var. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tek yolu bu arkadaşlar. Başka yol mol yok. Yöntem, hukuk falan böyle yok böyle bir şey. Hukuk diyorlar. Yunanistan göçmenleri Ege Denizi'nde kendi sularında botlarını batırıyor, geriye doğru itiyor, insanları öldürüyor. Nerede hukuk? Frontex var biliyorsunuz, Avrupa Birliği'nin deniz sınırlarını korumakla görevli teşkilat. Denizlerde görev yapıyorlar. Yunanistan askerleriyle bunlar arasındaki yazışmalar ortaya çıktı. Yunanistan yazmış şunları bunları geriye doğru itin, şöyle olacak böyle olacak diye açıklama yaptılar. Yazışmalar ortaya çıktı, sızdı basına. Yani bunlar göz göre göre hukuk yapmışlar. Onların umurunda değil hukuk, Türkiye'nin ama umurunda. Açacaksın kardeşim kapıyı. Başka yolu yok kardeşim. Yok. 10 milyon mülteciye, göçmene Türkiye nasıl baksın? Bu konuyla ilgili lütfen görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerim sizlerden ricam lütfen videolarımızı beğenelim ve olmadıysanız kanalımıza mutlaka abone olmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere ithal gelin diye bir olay var. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de evlenmiş olduğu hanımları özellikle Avrupa'ya getirmeleri olayına ithal gelin deniliyor. İthal gelinler deniliyor. Ben bu deyime katılmıyorum. Yanlış buluyorum ama
Şimdi ben geçtiğimiz günlerde Fransa'da bu konuyla ilgili bir haberi paylaştım. Biliyorsunuz Fransa'da başka bir ülkeden gelip işte bir Fransız vatandaşıyla evlenirsen o ülkedeki oturum hakkın senin kocana bağlı oluyor, eşine bağlı oluyor. İlk defa bir mahkeme karar aldı. Bir kadına eşinden bağımsız olarak Fransa'da oturmaya devam edebileceği hakkı verildi. Yani eşiyle ayrılma noktasına geldi. Hatta kocası onu dövmüş, şiddet uygulamış. Mahkemeye de daha önce gidip şikayetçi olmamış. Mahkeme daha önce şikayetçi olmamasına rağmen kendisine böyle bir hak verdi. Ve bu arada ben anlattım. Dedim ki bu ithal gelinler, aman bakın kültür farkı var. Avrupa'da yetişen biriyle Türkiye'de yetişen biri aynı kültür değil, aynı insan değil, birbiriyle uyumlu olması zor oluyor. Bu ve benzeri konularda özellikle anne babalara seslendim. Aman dikkat edin. Yani klasik bir deyim var. Aman bizim Türkiye'mizden olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Arkadaşlar bu devir bitti artık. Kültür farkı diye bir durum var. Artık bunu bilmemiz, görmemiz gerekiyor. Yani Türkiye'den alınan kız çocuklarına da, kızlara da yazık, erkeklere de yazık. Özellikle anne babalar eğer bu durum üzerinde etkiliyse onlara söylüyorum. Çok çok dikkat edin. Şimdi bu ve benzeri olaylarla ilgili bir sürü ben bu haberi yaptıktan sonra, anlattıktan sonra yorum geldi. Bizim özellikle Facebook sayfamız üzerinden vatandaşlarımız bize ulaştılar. Instagram üzerinden ulaşanlar vesaire. Şimdi ben bu ve benzeri olayları şöyle bir internette baktım ve enteresan bir haber buldum. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Paylaşmamın gerekçesi ise şu arkadaşlar. Yani insanların başına neler geliyor ve insanlar ne tür mağduriyetler yaşıyor. Hem erkek hem kadın için söylüyorum bunu. Yani Türkiye'de bazı insanlar, hepsi için söylemiyorum, aman bu Almancı, aman Avrupa'da yaşıyor, bunda para var deyip kızlarının vebaline giriyorlar. Avrupa'ya geldiğinde o kız öyle görüldüğü gibi son model altındaki Mercedes ile işte Türkiye'de harcadığı para gibi bir durumun olmadığını Avrupa'ya gelince anlıyor. Öyle hikayeler duyuyoruz ki yani içler acısı. Milletin çoluk çocuğunu, kızını ya da oğlunu yakmayın kardeşim. Şimdi bakın geçtiğimiz dönemlerde meydana gelen bir haber. Bu haberi de ibret olsun diye anlatıyorum. Yani yapmayın diye anlatıyorum. Bakın İsviçre'de Oktay Elkıran adlı bir vatandaşımız evlenmeye karar veriyor. Kayseri'den Şemsi Demir adlı bir hanımefendiyle evlenme kararı alıyorlar. Bakın ondan sonra neler oluyor? Ben böyle bir olay ne gördüm ne de duydum. Böyle bir olayı bakın siz de çok şaşıracaksınız. İsviçre'de çalışan 28 yaşındaki Oktay Elkıran 6 yıl önce bir yakını aracılığıyla memleketi Kayseri'de yaşayan Şemsi Demir'i istemeye gitti. Kızlarını vermeyi kabul eden aile Oktay Elkıran'dan bakın ne istiyor. Ve ne söylüyorlar? Diyorlar ki sen Almancısın, sana dokunmaz diyerek 100 etek, 100 gömlek, 20 takım elbise ve 20 bin lira para istiyor. Bak tekrar ediyorum, yanlışlık yok söylediklerimde bakın. 100 etek, 100 gömlek, 20 takım elbise ve 20 bin lira. Yani bunu duyunca kaç kardeşim kaç? 100 tane eteği ne yapacaksın? 100 tane gömleği ne yapacaksın? 20 tane takım elbiseyi ne yapacaksın? 20 bin lira. Bu ne kardeşim? Satıyor musunuz siz? Esnaf mısınız? Sen bunu duyunca devam etmiş bakın. Ailenin isteğini yerine getiren Oktay Elkıran 40 bin liralık da bir takı alıyor. Düğünün ardından enteresan olaylar meydana geliyor. Düğün yapılıyor, millet göbeğini atıyor. Oktay Elkıran paraları saçıyor. 100 tane etek alıyor, 100 tane gömlek alıyor, 20 takım elbise alıyor, 20 bin lira para veriyor. 40 bin liralık da ziynet eşyası altın alıyor. Şimdi düğün yapılıyor. Büyüklerimden özür diliyorum. Gerdek gecesi işte. Kadın diyor ki benim diyor karnım çok ağrıyor diyor. Karnım ağrıyor diyor. Ne desin bu Oktay Elkıran adlı kardeşimiz de. Tamam diyor. Ertesi gün oluyor falan.
Yine karnım ağrıyor diyor. Bir gün daha geçiyor. Cuma günü oluyor. Aynı Kemal Sunal'ın filmi var ya diyor. Salı sallanır diyor. Çarşamba çarşaflanır diyor. Filmin adını unuttum. Bilenler yazsın lütfen aşağıya videonun altına. Yani bahane uyduruyor. Cuma günü neyse bu Oktay Elkıran adlı kardeşimiz Cuma mübarek gün Cuma'ya gidiyor. Abdestini alıyor. Tamam diyor bu gece de olmadı. Bu gece olur inşallah diyor falan. Cuma'ya gidiyor. Cuma'ya gidiyor. Geliyor. Evde kadın yok. Kadın nerede? Kadın sevgilisine kaçmış. Sevgilisine kaçıyor. Etrafa bakıyor. 2 tane valiz yok. Bir de 8.000 Fransız, düzeltiyorum, İsviçre frangı yok. 2 valiz, 8.000 de İsviçre frangı. Sonra arkadaşlar ailesine gidiyor soruyor. Diyor ki kardeşim diyor bu Şemsi nerede diyor. Ailesi diyor bilmiyoruz diyor. Falan. Neyse olay kısa bir süre sonra anlaşılıyor. Kadın eski sevgilisine kaçmış. Neyse İsviçre'ye eli boş dönüyor bu kardeşimiz. Oktay Elkıran kardeşimiz İsviçre'ye yanında eşi olmadan dönüyor. Gel zaman git zaman arkadaşlar. Tabi resmi olarak nikah yapmışlar bunlar. 1 yıl sonra da artık boşanma işlemleri vesaire bir şeyler yapıyorlar falan filan. Bir tane çocuk doğuyor. Bu arada Oktay boşanma davasını açan kişi. Bu kaçma işinden 1 yıl sonra da davayı açıyorlar. Bugün yarın olur yok buluruz yok ederiz falan diye. Neyse dava görülüyor. Boşanma kararı mahkeme tarafından veriliyor. Ardından mahkeme kadının Oktay'a 10.000 lira tazminat ödemesine karar veriyor. Sonra ortada bir çocuk var. Bu arada bir tane çocuk doğuyor. Kadın tekrar mahkemeye diyor ki benim çocuğumun babası Oktay diyor. Şimdi bunlar gerdeğe giremediler. Bunlar az önce anlattım. Yani adamın eli eline değmemiş. Anlattığı bu. Diyor ki ya kardeşim diyor. Ben diyor seninle herhangi bir münasebetim olmadı ki diyor. Bu çocuk benim değil diyor. Ailesi soruyor bu Oktay diyor bak. Hani olur da hatırlamıyorsun falan. Adam yemin billahi diyor. Ya kardeşim diyor ben kendimi biliyorum diyor. Sonra DNA testi isteniyor. Çocuk kimden çıkıyor? Hadi buyurun. Çocuk kadının kaçmış olduğu sevgilisinden çıkıyor. Babası o. Kadın bir de utanmadan, sıkılmadan gidiyor mahkemeye diyor ki çocuğum için tazminat istiyorum çünkü babası Oktay diyor. Ya adam da diyor ki lan gerdeğe girmedik diyor. Ne çocuğu diyor. Kadın o kadar da belli ki yani bilmiyor ki DNA testi istendiğinde kan örneğinden çıkacak zaten. Hem evleniyor hem gerdeğe girmiyor hem de enteresan arkadaşlar ben şuraya takıldım. Ben 100 etek, 100 gömlek, 20 takım elbise 20.000 lirada kaldım. Bak adam kaçıyor hani hep duyuyoruz televizyonlarda görüyoruz. İşte aldatıyor falan bunları duyuyoruz. Tamam hadi alıştık diyelim bunlara. 100 tane etek, 100 tane gömlek, 20 tane takım elbise 20.000 lirada para. Ey mübarek bu 100 tane eteği nereye giyeceksin? 100 ne ya? Manyak mısınız kardeşim siz? Ya Oktay bak kardeşim bu olay geçmişte meydana gelen üzücü bir olay. Ben bu olayı ibret olsun diye anlattım zaten. Gerçek bir olay. Beni izliyorsan mutlaka İsviçre'de beni izleyen, seni tanıyanlar var. Mutlaka bana ulaşmanı rica ediyorum senden. Bizim sosyal medya hesaplarımızda ya da bu videonun altına yaz ben sana ulaşırım. Bak ya da bize WhatsApp hattından ulaş. Bak bizim kanalımızın WhatsApp hattını veriyorum sana. +90 546 102 41 42 WhatsApp hattı bu. WhatsApp'tan yazabilirsin sadece buraya. Lütfen buraya yaz. Ben Oktay de.
Bak ben bu olayı seninle konuşmak istiyorum kardeşim. İbret olsun diye, insanlar dikkat etsinler diye. Bu ve benzeri hatalar yapmasınlar diye. Bak. Lütfen sana rica ediyorum, bana ulaş. Ya da Oktay'ı tanıyanlar varsa lütfen ulaşsınlar. Mutlaka İsviçre'den bizi izleyen vatandaşlarımız kendisini mutlaka tanıyorlardır. Çünkü çok şükür bizim yaptığımız her haberle ilgili birileri tanıyorlar, birileri ulaşıyorlar bize. Oktay, seni bekliyoruz kardeşim bak. 100 tane etek, 100 tane gömlek, 20 takım elbiseyi duyduğunda ne hissettin? Sonra sen bu kadına herhangi bir şekilde bir münasebetin olmadı. Çocuğu duyduğunda ne hissettin? Kendinden şüphelendin mi? Bak bunu da çok merak ediyorum. Cuma'ya gitmiş ya, Cuma günü Oktay. Sonra almış bu kadın paraları ve 8 bin İsviçre frangını ve 3 bavul giyeceği. O gün ne hissetsin? Aslında bana soracak olursanız Oktay çok şanslı. Gerçekten çok şanslı. Niye biliyor musunuz? Böyle bir kadınla evlenseydi, gerçekten kendi çocuğu falan olsaydı Oktay'ın ömrünün bundan sonraki kalan kısmı ızdıraplı geçerdi. Sorunlu geçerdi. Bu kadından yakayı kurtaramazdı. Allah kimsenin başına vermesin böyle bir tane hokkabazı. Allah kimsenin başına vermesin. Ben bu haberi Artı 33'te şu anda okuyorum. Yani haber bu, iddia bu. Ben anlamam. Ben haberi paylaştım. Ama Oktay bize ulaş kardeşim. Bak ben olayla ilgili çok merak ediyorum. Yani siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizin de lütfen görüşlerinizi videonun altına yazmanızı rica ediyorum. 100 etek, 100 gömlek, 20 takım elbise bak. Olay bu. Ya ne yapacaksınız kardeşim? Siz manyak mısınız? 100 tane etek ne ya? 100 tane gömlek ne kardeşim? 20 takım elbise ne? Ya Oktay, sen bu kadar şeyi niye alıyorsun be kardeşim ya? Yani sokakta mı kaldın be kardeşim be? 100 tane eteği ne yapacak diye sormadın mı sen ya? Ne yapacak? Mağaza mı açıyorlar? Gidelim. Türkiye'deki en baba mağazaya vallahi billahi 100 tane etek çıkmaz mağazadan ya. 100 tane etek çıkmaz. Dükkan mı açıyorlar kardeşim? Ne yapıyorlar? Arkadaşlar sözün özü şu. Aman siz olun. Yani bunlara dikkat edin. Yok onun tanıdığıydı. Şununla evlen. Yok bilmem ne yap falan. Yapmayın böyle şeyler. Kültür farkı var. Tanımıyorsun. Bak hokkabaz çıktılar. Ne oldu? Paran gitti. Psikolojin bozuldu. Az kalsın çocuğun oluyordu. Az kalsın. Allah seni korumuş kardeşim bak. Allah seni korumuş. Allah gerçekten seni korumuş. Düşünsene. Böyle bir tane karın var abi. Hokkabaz. 100 tane eteği var. Sen o 100 tane eteği evde bir yere koymak için bak Oktay, senin böyle 3-4 tane duvarı dolapla falan kaplaman lazım herhalde kardeşim. 100 etek, 100 bir de gömlek. Ya sormadım Oktay. Gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. Siz de lütfen görüşlerinizi videonun altına yazın. Eğer bu yayınımızda beğendiyseniz mutlaka surette videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak, evet değerli izleyicilerim, sizlerden ricam lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi paylaşın. Bunun yanı sıra eğer bu videomuzu da beğendiyseniz mutlaka videonun altında bulunan yorum bölümüne, evet değerli izleyicilerim, güler misin ağlar mısın dedirtecek bir olay. Lütfen görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Değerli izleyicilerim, sizden bir başka ricam ise lütfen bu videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun. Daha fazla insana ulaşmamız için bu bizim için çok önemli. Bana anlayış göstereceğinize inanıyorum.